Ev Avcısı bugün Kuzey Kıbrıs Esentepe bölgesinde. Bugün projelerimizi dolaşacağız fakat tek firmanın projeleri var ve şu anda marinadayım. Aynı şekilde firmamızın yaptığı marina, yani bunların hepsi bir kompleks. Burada bir küçük mini şehir inşa ediyorlar. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izleyin. Hatta bundan sonraki videolarımızı da takip etmeyi unutmayın. Hemen söylemek istiyorum, cep telefonu numaramı şimdiden kaydedebilirsiniz. Bu proje ve projeler hakkında benden ayrıntılı bilgi isteyin çünkü bir videoda bunları anlatma şansımız yok. Şu anda projemizin marina kısmındayız. Bölgenin en büyük marinası oluyor. 2 ay sonra artık burada yatlarımızı görmeye başlayacağız. Hemen karşısında da alışveriş merkezi olacak. Dükkanlarımız, mağazalarımız, restoranlar. İsterseniz bu projede olun, isterseniz firmamızın başka projelerinde olun. Bütün hepsinden faydalanabileceksiniz. Böyle bir firma ve proje, 50 yıldır bu bölgede hizmet veren, yaptığı işin arkasında duran bir firma. Bunun için beni arıyorsunuz. Ayrıntılı olarak ben ve ekibim sizlere anlatıyoruz. Hem Türkiye'de bir ekibimiz var hem de Kıbrıs'ta bir ekibimiz var. Burada marinamızı söylemiştik ve sizlere projemizin diğer kısmını göstermek istiyorum. Burada yatay mimari, ön tarafta tek katlı evlerimiz var, arka tarafta da dairelerimiz, villalarımız, birçok çeşidimiz var. Bunu neden gösterdim? Buradan yürüyerek geliyorsunuz, bu peyzaj alanından, harika peyzaj alanından geliyorsunuz. İsterseniz mağazalara, restoranlara, isterseniz de kendi yatınıza yürüyerek gelebiliyorsunuz. Bunlar muhteşem imkanlar. Yani dünyanın kaç bir yerinde buna rastlarsınız bilemiyorum. O zaman daha fazla vakit kaybetmeyelim. Buradaki örnek dairemizi gezelim. Buradaki örnek dairemizi gezdikten sonra hemen diğer bir projemize geçeceğiz ve oradaki sosyal alanlara bakacağız ve orada birçok daha size anlatacağım önemli bilgiler var. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Videonun sonunda sizlere fiyatlardan ve ödeme planlarından bahsedeceğim. Mutlaka bunlar ilginizi çekecek. Şu anda evimizin giriş kısmındayız. Hemen aracınızı buraya park ediyorsunuz. En büyük özelliği de yukarıda bu görmüş olduğunuz güneş panelleri. Bütün projelerimizin hepsinde bu güneş panelleri var ve ortak alanları besliyor bu güneş panelleri. Bilginiz olsun. Yani bunlar küçük dokunuşlar ama çok değerli. Evimize giriyoruz. Burası örnek villa, 2+1 dairemiz. Buradan karşıya girmez hemen deniz manzarasını görüyorsunuz. Bu maviliği gökyüzüyle şu anda harika, bulutlar da çok güzel. Girdim, burada geniş bir aynamız var. Hemen giriş tarafımızda bizim de eşyalarımızın olduğu bir vestiyerimiz var. Koridorun olması önemli. Hemen salona ya da mutfağa düşmüyorsunuz. Bu da çok hoş olmuş. Evet, yaklaştıkça şu görüntü daha güzel bir hale geliyor. Çok fazla gitmek istemiyorum. Birazdan veranda kısmına çıkacağız. Açık mutfak salon planımız. Burası şöyle söyleyeyim sizlere, daha çok Akdeniz bohem tarzında döşenmiş. Aydınlık, çok sıcak bir daire. Tam yazlık tarzında. İşte kum rengi, gri, beş tonlarını görüyorsunuz. Gerçekten sıcacık, baktığınızda da zaten Akdeniz'i iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Tablolarımız da o şekilde tam bir yaz tatil evi havası verilmiş. Evet, buradan mutfağımıza geçmek istiyorum. Ya hani evin gerçekten tasarımı olsun, işte iç mimarisi olsun, çok hoşuma gitti. Lacivert koyu bir kontrast oluşturulmuş burada. Bu da daha böyle bir modern derinlik katmış. Salondan da bu bölüm, mutfak bölümü, salonla mutfağı böyle gerçekten sert bir şekilde ayırmış. Mutfağımıza gelelim.
Aydınlık geniş bir mutfağımız var. 2+1 bir daireye göre bence gerçekten geniş bir mutfak alanı olmuş. Burada neredeyse O şeklinde diyebileceğim bir mutfak tezgahımız var. Geniş bir mutfak tezgahımız. Bu evlerdeki en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi çok geniş pencerelerin olması ve tabandan tavana kadar karşı tarafta camlarınızın ve sürgülü kapılarınızın olması hiçbir yerden manzarayı kesmiyor ve içeriye bol miktarda ışık alıyor. Evet, mutfağımıza geldik. Burada bol miktarda depolama alanlarımız var. Bu arada bu kısmını kapatmaları çok hoşuma gitti. Ben ya tavana kadar olmasını istiyorum mutfak dolaplarının ya da bir şekilde üst tarafının kapanması benim için çok hoş. Geniş bir tezgahımız var. Her türlü prizlerimiz var ve bu prizlerin sigortaları da ben Kıbrıs'ta en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi. Evet, lavabo önü ve buradan gelen güneş harika. Buradaki evye de hoşuma gitti. Daha doğrusu bu tarz evyeler benim çok hoşuma gidiyor. Alttan takılıyor olması işte temizlik anlamında, suların gidiyor anlamında çok hoş. Kıbrıs'ta bu küçük dokunuşlar aslında çok büyük dokunuşlar diyebilirim sizlere. Bunların hepsine çok özen gösteriyorlar. Bu bölüme de ben olsam ne yaparım? İşte kahve makinamızı koyabiliriz. Küçük elektrikli aletlerimizi koyabiliriz. Bol miktarda burada tezgahımız ve alanımız var. Evet, bu Akdeniz bohem stili döşenmiş salonumuzdan geçiyoruz hemen odalarımıza. 2 tane odamız var demiştik. Burada ikinci bir koridorumuz var. Ben standart birinci odamıza geçeceğim. Aynı şekilde Akdeniz stili devam ediyor. Bembeyaz aydınlık işte krem 5 tonları çok güzel. Burada 2 kapaklı geniş bir gardırobumuz var. İşte raflarımız var. Diğer tarafında askılıklarımız var. Gömme dolaplarımız bütün evlerimizde bunlar standart olarak veriliyor. Pencerelerimizin geniş olduğunu söylemiştim. İçeriye de çok güzel bir ışık alıyorsunuz. Buradan ikinci odamıza geçeceğim ama geçerken ortak banyomuzu göstereceğim. Burası ortak banyomuz. Tonlar yine gri tonlarında aydınlık. Çok karanlık değil. Bence gayet yeterli bir banyomuz ve ikinci odamıza geçiyoruz. Bu evin en büyük güzelliklerinden bir tanesi 2 tane banyo ve tuvaletinin olması. Burası ebeveyn odası ve ebeveyn banyosu bu bölüm. Karakteristiği aynı. Yani şöyle çok hızlıca girebilirim. İşte havalandırmamız gri tonlarda, fayanslarımız, yer döşemelerimiz hepsi yerli yerinde ve pırıl pırıl. Evet, burada 2 kişilik bir yatağımız var. Dediğim gibi ana yatak odası. En büyük özelliği de buradan full deniz manzarasını görüyor olabilmeniz. Tabii ki bu örnek dairemiz için geçerli. Fakat burada her konseptte evimizin olduğunu söylemiştim. Evimizin bir özelliği de tavanların çok yüksek olması. Bunların hepsini ayrıntılı olarak telefonda size anlatıyor olacağım. Aynı şekilde burada da çift kapaklı bir gardırobumuz var. Evet, buradan verandamıza çıkmak istiyorum çünkü yaşamınızın çok büyük bir kısmını bence verandada geçireceksiniz. Yani burada çok uzun uzun oturabilirsiniz. Bu manzaranın, bu denizin tadını çıkartabilirsiniz. Oturma alanı yapılmış şu anda bu bölüme. Oturma alanı olarak da kullanabilirsiniz. Arzu ediyorsanız tabii ki yemek bölümü olarak kullanabilirsiniz ama veranda şu kısımda biraz daha geniş olduğu için burayı da göstereyim. Yemek masasını bu şekilde konumlandırmışlar. Ama dediğim gibi siz istediğinizi tercih edebilirsiniz. Sessiz, sakin, mis gibi havası olan yatay mimaride bir daire. Bunlar 2 katlı. Projelerimizin hepsi zaten bu şekilde. Yani yatay mimari ve 2 ya da 2,5 katlı olan daireler ve villalardan oluşuyor. Buradan hemen şu bahçe alanına geçmek istiyorum. Projemiz tamamlandığı için burası oturmuş bir site ve yeşillikleri de en güzel halini almış durumda. Sadece mevsimsel bir sıkıntımız var. Şuradaki ağaç çok ilgimi çekti. Yani bunu herhalde Doruk sizlere ağacın ne olduğunu aşağıya açıklamalara yazar ya da siz biliyorsanız yazabilirsiniz ama yani müthiş bir ağaç. Doruk şuna gidemeyeceğiz ama şurada onun bir küçüğü var, ona bakabiliriz. Yani ağaç kendisini nasıl bir korumaya almış, inanılmaz. Buna ne kedi çıkabilir ya da başka bir hayvan çıkamaz. Evet,
güneş var. Ocağın başındayız. Muhteşem bir hava. Ceketle, tişörtle dolaşabilirsiniz. Biz şöyle yapıyoruz. Dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi aynı firmanın hemen başka bir projesine gideceğiz. Birazdan görüşürüz. Size videonun başında projelerimizdeki sosyal tesisleri gezeriz diye söylemiştik. Evet, buraya geldik. Başka bir projedeyiz. Buradaki sosyal tesise gittik. Fakat umduğumuz ya da hayal ettiğimiz gibi olmadı. İşte Doruk'la dedik ki spor salonuna gireriz. Orada manzaraya nazır çekimler yaparız. Oradan kapalı havuza gireriz. İşte oradan diğer sosyal alanlara gideriz dedik. Fakat kış olmasına rağmen şu anda ocağın başındayız ve orada spor yapan insanlar, havuza giren insanları görünce tabii ki bu bizim isteğimiz olamadı ve burada bambaşka bir projede kafeteryaya geldik ve size bu arkamda görmüş olduğunuz güzel havuz ve manzaraya nazır konuşalım dedik. Bambaşka bir proje dedim fakat şöyle, firmamızın farklı bir projesi. Çünkü firmamız Esentepe bölgesinde birçok proje yapıyor. Şu anda burada yaşam başladı. Bir önceki projemizde yaşam başlamıştı. Çok farklı konseptler ve çok farklı yaşamlar var. Artık bunlardan siz hangisini seçersiniz bilemiyorum. Hazır bunlara gelmişken sizlere söyleyeyim. Burada stüdyo dairelerimiz var. 1+1, 1+1 loft, 2+1, 2+1 loft, 3+1 hatta villalarımız var. Bunlardan bir kısmı deniz manzaralı, bir kısmı doğa manzaralı ve içerisinde çok farklı yaşamlar barındırıyor. İşte siz bunlardan acaba kendinizi hangisine ait hissedersiniz? İşte biz de size bunları göstermeye çalışıyoruz. Bizlere ulaştığınızda ben ve ekibim, Kıbrıs'taki ekibimiz işte sizlere bu hayattan hangisini beğeneceğinize dair bilgiler verecek. O yüzden bizi aramanız önemli. Size sosyal tesislerimizden bahsettik ama içeriğinden çok bahsetmedim. Neler olduğunu biraz anlatmak istiyorum. Spor salonumuz var, kapalı yüzme havuzumuz var, kapalı yüzme havuzlarımız var, açık yüzme havuzlarımız var. Burada tenis kortumuz, basketbol sahamız, spa merkezimiz, saunamız, her türlü aktivite var diyebilirim sizlere. Bunun daha ayrıntılısını açıklamalar kısmına yazacağım ya da bana telefonla ulaştığınızda bütün ekibimizle beraber sizlere bunları anlatacağız. Firmamızın hangi projesinde yaşarsanız yaşayın tam bir otel konforunda hissedeceksiniz kendinizi. Temizlik hizmetleri, bakım hizmetleri hepsini zaten firma size sağlıyor olacak. Bunun haricinde firmamız gerçekten öncü bir firma ve Kıbrıs'taki ilk cep telefonu uygulamasını yaptı. Siz cep telefonu uygulamasını indiriyorsunuz ve giriyorsunuz. İşte bu hizmetlerinizi buradan kontrol edebiliyorsunuz. Bu hizmetlerin randevularını alabiliyorsunuz. Spa merkezinden, restorandan ve bunun gibi birçok yerin randevularını alıp ona göre planlayabiliyorsunuz. Yatırımcısınız, buradan bir ev aldınız. Hem bu evde yaşıyorsunuz hem de burayı kiraya verebiliyorsunuz. Bunlardan daha önce sizlere bahsetmiştim. Buradan siz kira gelirlerinize bakabiliyorsunuz. Eviniz ne kadar süre kiraya verilmiş, doluluk oranına bakabiliyorsunuz. Bu arada firmamızın ortalamasını söyleyeyim. Bir yılda 180 gün ila 220 gün kiralama ortalaması var. Airbnb yapıyorlar. Yani siz aldınız buradan evinizi, hem tatilinizi yapın, kalan sürede de firma sizin adınıza Airbnb olarak, kiralama olarak değerlendirsin ve bunların hepsini firma yapıyor. Buradan da cüzi bir kesinti yapıyor. Bunların hepsini telefonla beni aradığınız zaman ayrıntılarını verebileceğim. Son olarak da size fiyatlarımızdan bahsedeceğim. 135.000 pound'dan başlıyor ve burada 60 ay vade imkanımız var. Buradaki evlerle ilgileniyorsanız hemen benimle iletişime geçebilirsiniz. Son olarak sizlere şunu da söylemek istiyorum. Bizi sosyal medyadan mutlaka takip edin. Çünkü hızlı olarak bütün evlerin, bütün konutların videolarını size çekip sunamıyoruz. Fakat Instagram'dan, TikTok'tan, Facebook'tan ya da işte YouTube'dan bizi takip ederseniz farklı evlerimizi buralardan takip edebilirsiniz. Daha hızlı ve canlı olarak da evavcısı.com mutlaka takip edin.
tüm portföyümüze oradan ulaşabilirsiniz. Orada güncel olarak evlerimizi ve fiyatları takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.